Araç beyaz duman atıyor. Sular akıyor, görüyorsunuz. Antifriz arkadaşlar. Bu arada aracımızın suyu da eksik, görüyorsunuz, bidonda kalmamış. Evet, selamünaleyküm arkadaşlar, kanalımıza hoş geldiniz. Bugün 1.6 Polo TDI ile sizlerle birlikteyiz. Aracımızın bildiğiniz üzere kısa videosunda kısa olarak bahsetmiştim. Aracımız uzun süre beklediği zaman pistonun üstüne su alıyor ve bundan dolayı egzozdan aşırı buhar ve su damlacıkları atıyordu. Siz de göreceksiniz ki turbo hortumlarından, EGR'nin soğutucusundan, hava filtre hortumuna kadar her yerden sular çıkıyor. Egzoza kadar bütün suları sizlere çektim, paylaşacağım. Burada söküm işlemlerine başlıyoruz. Ya silindir contası patlak, bakın sular akıyor, ya da arkadaşlar silindir kapağımız çatlak. Görünen o ki silindir kapağı çatlak olabilir. Aşırı derecede su var, bu araba çalışmıyordu. Bunun bilgisini verelim. Ön tarafa geçelim. Videoya hazırsanız başlıyoruz. Var. Sulu değil mi? Zaten tahin gibi olur. Beyazdan şart. Motor yağının içerisinden sular da geliyor. Rengini bozmuş. Gri, evet. Zaten fazla çıkıyor. Motoru tekrar aşağıya doğru indirdik arkadaşlar. Burada gördüğünüz üzere akü altına almıştık. Buradan bahsetmiştik. Hava filtre kabinimizi de almıştık. Şanzıman bölümü net bir şekilde görünmeye başladı. Evet, devam ediyoruz. Biraz önce DPF'yi söktük. Bu arabanın trigger seti ve DPF'si de aslında yapılacak. Bu arada bunun da bilgisini verelim. Şu an boşta olduğunu görüyoruz. Tabii burada tesisatları, su hortumlarını motorun üstünde kalacak şekilde, kaportanın üstünde kalanları da ayırdık. Motorla tüm bağlantısını kesmek zorundayız. Akslarımızı teker teker aldığımızı söylemiştik. Sağ tarafa aldık, bu da sol. Ne farkı var? Şanzıman sol tarafta olduğu için sol tarafın aksı daha küçük. Davlumbazını fanıyla beraber aldık. Görüyoruz. Çok önemli parçalardan biri. Su kaynatır, hararet yapar. O gördüğünüz pervane çalışmazsa eğer. Fanı çıkardım ama buraya pervane radyatöre geçmişe değmiş. Takarken ona bir bakalım ne var orada. Hızı ayarladık. Sağdan hemen kulağı alalım. Su gibi at olur. Cıvatalar burçlu. Bunlara dikkat çekelim. Kulak. Motorun yavaş yavaş düştüğünü gördünüz. Kulakla beraber cıvatalar üstünde aldık. Onun düşmüştü, hemen aradan alıyoruz. Buradan mıknatıs yardımıyla. Abi. Şu an şanzıman traverse değiyor. Bunu da babam ayarlamasını yapıyor. Daha sonra motoru alacağız. Motor bayağı bir düştü, görüyorsunuz. Kumandayı babama verdim. Motoru çıkartıyoruz. Herhangi bir değen bir şey yok. Tabii ki de yine kontrol edeyim. Bir oksijen sensörü takılması var. Evet, sekmanını çıkartalım kalsın. Sekmandan dolayı. Evet, şu an tamam. Ben kontrolünü sağlıyorum ve motoru arabadan ayırıyoruz.
Tabii ki motor söküm işlemlerini, kaportadan ayırma işlemlerini fazla uzatmadım arkadaşlar. Bu yüzden dolayı motorun dağıtma aşamasında sizlerle birlikte olacağız. Bu yüzden kaportadan ayrılma bölümünü çok fazla izlememiş oldunuz. Sadece ayırdım. Hem de dar alanlar olduğu için bu arabada sıkılmanızı istemedim. Tekeri takıyor babam şu anda. Sol teker. Bunu neden yaptık? Arabayı dışarı alacağımız için bir başka arabanın sırasını lifte bekleyerek geçirmeyecek. Motorun işlemlerini hemen masada yapacağız. Motorda Şimdi baba ne yaptık? Yordu. Evet. Elektrik tesisatı, su tesisatı, kablo, hortum, fan, aks, ses kolu derken katadan, aracın motorunu katadan ayırdık. Altına sehpamızı koyup motoru buraya aldık, aracı havaya aldık ve buradan motoru dağıtım işlemi başlıyor. Peki sence bu arabanın sorunu ne? Silindir kapağı çıkacak büyük ihtimal. Çatlak değil mi? Bence de. Evet. Çünkü boğaz kelebeğini göstereyim. Bakın su var. Boğaz kelebeğinin içinde dahi sular var. Katalizör, turbo direkt dışarı çıkıyor. Yine Torx'luk korumamız var, bunu almamız gerekiyor. Leon'da da var, bunlar genelde oluyor. Peki bu motor nedir? 1.6 Cay motor arkadaşlar. Bunun bir üst sınıfı motor CLH, bir üst sınıfı olan motor DDY. Geldik Egere'nin geri dönüş borusuna. Söktük yani, söktüğümüz parçalardan da isimlerini, bilgilerini verelim. Egzoz manifolduna giriyor. 2 civatası var. Geldi turbo geri dönüş. Yani normalde çok küçük olur bunlar da, bu arabalarda kocaman bir dönüş civatası var. Bu da turboya yağ veren bölüm. 2 tane pulu var altında üstünde. Hemen turbonun selenoid hortumu, vakum hortumu. Küçük düz tornavidayla çıkarıyoruz. Suyu mu? Evet, suyu çekeyim usta. Turbonun intercooler'a giden hava borusu büyük ve kemikli bir borudur arkadaşlar. Pahalı bir parça olduğunun altını çizelim. Bunu dışarı almaya çalışıyoruz. Ürümüzü dışarıya doğru alalım. Soketini çıkarıyoruz. Gözüm görse soketini. Çok güzel. Tornavida girmediği için bu şekilde söküyoruz. Alalım söktüğümüz yine bir borumuzu. Egzoz manifoldunun son cıvatasını da söktük. Saplama üstüne somuz sıkılıyor bunlarda da. Söktü. Evet. Üzere turboyla egzoz manifoldu beraber çıktı. Bu yüzden de bayağı bir alanımız açıldı arkadaşlar. Burada görmüş olduğunuz üzere içindeki kurumları sizlere gösterelim. Egere'mizin soğutucu kısmı var. Onları sökmeden önce turboyu alamıyoruz. O yüzden biraz önce söktüğümüz cıvataları sökmeniz gerekiyor. Burada soğutucuya giren bir soket var. Egere soketimiz. Bunu da dışarıya aldık. Bayağı bir oynamaya başladı. Evet, altındaki hortumu da boşlattıktan sonra sol tarafı yere doğru düştü. Kelepçelerimiz var. Kelepçeleri de kısa kısa gösterelim. Hemen yukarı aldı babam birini. Bir diğerini de yukarıya doğru alıyor.
Bunlar zamanla buraya kaynama ihtimalleri oluyor. O yüzden zor çıkabiliyor arkadaşlar. Isınıp soğuyan parçalar genelde bu şekilde. Eğer plastik gövde olsaydı bunlar gevremeye kadar yol açabilir. Kırılmalara dahi gidebilir. Buradan sol tarafta görünen su hortumunu babamın üstüne boşalttık. Bu da bizim sonuncuydu. Evet, bunu da almış olduk. Burası bizim egeremiz usta. Gördüğüm üzere baba motor bloğu artık görünüyor. Evet, farkında çıktı. Soketinden kurtardıktan sonra küçük küçük hortumlarımızı şöyle bir kenara doğru alalım. Şeyimiz. Selenoid valfimiz. Bunlar çok önemlidir. Arabanın çekişine direkt etkilerler. Teker teker yine hortumları söktüğümüzü. Tabii ki buradan biraz önceki söktüğümüz yere kadar uzanan bir hortum sistemi mevcut. Alamıyoruz. Bunu sökmemiz lazım bu civatayı. Bildiğiniz üzere Volkswagen araçlarında geneli Torx ve fare dişi civatalar çıkıyor. Söktüklerimizde teker teker aslında tutucu. Biri soketi tutar, biri hortumu tutar, biri selenoid valfini tutar. Bunlar tutucularımız. Yavaş yavaş aslında hortumu alalım diyoruz. Elimizin altı açılsın. Hemen arkada da bir civata var. O civatayı da alıyoruz. Evet, bu da çıktı. Çok önemliler, çok önemliler diyelim ve devam edelim. Ve gittikçe boşalan bir motor bloğuna doğru gidiyoruz. Arka tarafı zaten boşaltmıştık. Burada nelerimiz var? Boğaz kelebeğinin içinin su olduğunu söylemiştim. Emme manifoldumuz aynı şekilde. Burada arkadaşlar trigger kapağımızı babam çıkardı. Trigger setimiz değişecek. Peki burada ne var? Burada mazot pompa dişlimiz var. Burada arkadaşlar egzantrik dişlimiz var. Burada da bir avare rulman. Altta bir krank kasnağımız var. Şarj dinamo bölümü şarj etmesi için aracın aküsünü şarj ediyor. Burada bir gergi kütüğüyle beraber avare bir rulman üstünde takılı. Hemen demir sac ayağı alıyoruz. Pompamız olduğunu söylemiştik. Boğaz kelebeğimiz, emme manifoldumuz, yağ soğutucumuz, yağ filtresinin kütüğü ve içerisinde yağ filtremiz bulunuyor. Bölümünde marş dinamosunu görüyoruz. Altında mekatronik sistemimiz, içerisinde kavrama ve volant sistemi mevcut. Teker teker enjektörlerin soketlerini çıkarmaya başladık. Bunlar da bizim enjektörlerimize hareket veren elektrik soketleri. Enjektörleri dizilimimiz tabii ki önemli arkadaşlar. Neden? Bu rekoru görüyorsunuz mesela. Bu yanındakini olmaz. Bu diğerini olmaz gibi bir dizilim vardır. 1, 2, 3, 4 diye gitmiyor. 1, 3, 2, 4. Aynen, yani bir dizilim olduğu için birini birine takamayız baba. Onu söylemeye çalıştım. Bunu da göstermiş olalım. Enjektör rekorlarını alarak işe koyuluyoruz. Kendi ikisine kadar. Göndereyim. Sen sök bas balatasını değiştir, çakalından da bak. Kontrol et. İyi şöyle. Rekoru da yerine koyalım. Dönüşlerimizin öncelikle bir sekmanı var. Sekmanı almazsak geriye doğru çıkartamayız. Aynı sistem var. Dönüş hortumları çıkarmış olduğumuz sekmanlardan sonra alabiliriz bunları da. Önemlidir, önemli parçalar. Diğer haberiniz. Bunlar da sekman çok önemli baba bu. Geri dönüş bu çıkarsa mazotumuz sürekli boş akar yere. Çalışmasını etkiler. Az değil, tazikli bir şekilde. Bunlar incedir. Bunlar yeni revizyon olmuştu biliyorsun. Evet. Revizyon işlemleri yok. Ana rekor herhalde baba. Evet. Mazot pompasına giden ana rekoru söküyoruz şu anda. Azot reilimiz. Evet, rail kütüğümüz, üstünde de rail müşürümüz var. Görüyorsunuz, mazot da akıyor zaten.
Kutuya tekrar atabiliriz. Rail müşür her zaman bahsediyorum. Burada arkadaşlar bazı arabalarda 2 olurken bazı arabalarda 1 çıkıyor. Beyaz duman attırır. Arabanızın çalışmamasını sağlar. Bir anda yolda kalmasını sağlar. Eğer buradaki soket çıkarsa da yine bu dediğim olaylar olur. Manifoldunun torksluk civatalarını söküyoruz. Manifoldundan devam ediyoruz. Bir manifoldunun civatalarına devam ediyoruz. Bu elinde döndürdüğün tornavida kaç yıllık usta? ...98. Ve halen kullanıyorsun. Evet. Yani ne yapar? 2 oradan 25 yıllık. Bak bu takım halindeydi bir pakette. Kaç paraya aldığımı desem gülersin. Memlekette Urfalılar elinde gezer satardı. 3 TL'ye almıştım o günün parasıyla. Ve bugün almış gibi de biliyorum. Civatayı da babam şu an söküyor ve daha sonra alıyoruz. Beklemiyorsunuz, hemen aldık. Tabii alalım dedim, artistlik yaptım ama yağ çubuğuna gelen tarafta da bir 10'luk civata vardı, onu da söktük. İçinin sularını görebiliyor muyuz? Görelim bir dakika. İçindeki sular net bir şekilde görünüyor. Evet. Suları görebiliyor muyuz? Tahil olmuş artık. İnanılmaz ya. Motor yağında da griliği söylemiştik. İşte o grilik egzantreye kadar karterden geliyor. Şöyle gösterelim sizlere de. Bunların hepsi su. Motor yağı olması gerekiyor ama su daha yoğunluklu. Bu yüzden motor yağının da seviyesi daha yüksek çıktı. Çünkü motor yağıyla soğutma suyumuz birbirine karışmıştı. Bir de net bir şekilde şöyle sizlere göstermiş olayım. Krank kasnağını söküyoruz. Kasnağın altında bulunan trigger'in alt kapağı diye adlandırdığımız trigger'in korunmasında, aslında dışarı doğru, dışarıdan görünmemesinde önemli rol oynuyor. Olmasa ne olur? Hiçbir şey olmaz. Hiçbir şey vermez. Ama toz toprak girer sadece. Girer, ya kayışı bozabilir, aynen. Koruma diyoruz zaten. Plastik korumayı da söküyoruz. Döndürelim usta. Trigger'i bir döndürelim. Mazot pompasının dişlisinin sent ayarı var. Bazı arabalarda varken bazı arabalarda yok. Bunun ayarlaması çok önemli. Bu arabada eğer bunun ayarı kaçıksa araba çalışmaz. Veya çok sarsıntılı teklemeli çalışır. Buraya pim sokacağız, senteyi alacağız. Onun dışında egzantrik bölümünü yine senteyi alacağız ve crank bölümünü de senteyi alacağız. Arkadaşlar bakın şu an yine döndürüyoruz. Buradaki pim geldi diye bunu senteye almış sayılmıyoruz. Neden? Tek taraflı geldi. Bir tur daha çeviriyoruz. Bir turdan sonra egzantrik bölümünün de gelmesini sağlıyoruz. Görür müsün geldiğini? Evet, bu egzantrik bölümü bak. Evet görünüyor usta. Geldi. Pompamız geldi mi? Pompaya bakıyorum. Pompaya baktığımızda geldi. Pompanın sentezi de tamam. Crank da zaten mantıken gelmiş oluyor. Evet. Bunu da söyleyelim. Tabii trigger'i sökmek için rulmanı da sökmemiz gerekiyor. Bunu geçirmemiz gerekiyor. Gergi. Onu söktük zaten. Civatasından anlaşılıyor bakın. Boşluk var. Trigger setimiz değişiyor bu arada. Set halinde değiştireceğiz. Trigger kayışı çıktı bakalım. Durumu ne usta? Durumu artık çatlamalar var. Var. Çatlamalar neden? Yıl olarak ömrünü bayağı geçmiş durumda. Kilometre olarak gelmemiş durumda. Kilometre zaten yok arabada. 80 binde. Evet. Bu araba 80 binde. 10 yaşında bir araba. 2011 desek. 11 yaşında aracımız 80 bin kilometrede. Hava gergir uzmanımız. Bölümünü söktük. Evet. Burada tek bir katnağımız var. Bazı araçlarda çift katnak var. Evet. Çift katnak takarken burada emme egzoz zamanlamasını yapıyoruz. Bunda tek olduğu için emme egzozu nasıl yapıyoruz? Burada bak dişlileri görüyoruz. Eksantriği üst kapağı montaj ederken
emmeksuz zamanlamasını yapıp takıyoruz. Buradan tek kayışa düşürüyoruz. Yani egzantrik dişlisi araca göre 2 veya 1 çıkıyor. Evet. Burada da kamamızın olduğunu da söyleyelim. Kama önemli arkadaşlar. Hemen egzantrik dişlisinde de bir kama eşit bir şekilde oturmayacaktır. İsteseniz de oturtamazsınız. Bunun birbirini tamamlaması gerekiyor. Şimdi şurada senin aldığın motor hiç çıkmaz. Sen burada sıfır revizyon yapıyorsun ama o da var. Bu da bizim fren vakumumuz. Ne iş yapar bu? Fren meslen havuzumuza hava üretir, pedalımızın yumuşamasını sağlar. Yeni nesil araçlarda bu hep yağlı çalışıyor baba. Bazı arabalarda motorun içinde. Şarj dinamasından bile hareket alıp çalışanlar var. Evet, sistem değişiyor. Fren vakumu ayağınızın, pedalınızın yumuşak olmasını sağlıyor. Egzantrik millerimizi söktük ve aldık. Burada egzantriklerden sonra saplamaları söktük. Bu saplamalar silindir kapağımız ile motor bloğunu birbirine birleştiren önemli cıvatalardır. Bunlar uzama yapar. Bunların gerekli Newton tork metre ile sıkılması gerekiyor. Tabii ki bu tork anahtarının da zaman zaman arkadaşlar kalibrasyon ayarı dediğimiz ayarları var. Bunların da yapılması şart. O yüzden doğru tespit, doğru sıkım için tork anahtarlarının da kalibrasyonunun yapılması şart diyoruz. Uzayan cıvatalardır. Çok fazla sıkmıyoruz. Silindir contasına, gövdeye zarar verme ihtimalleri var. Çok büyük sorunlara yol açar ki bunu bilgisayar herhangi bir arıza kodu da vermez. Arayıp durursunuz. Bunların buralarda gezdiğini görebiliyoruz. Bunlar yanma odası baba. İstersen suyun burada olmaması neden gerekiyor? Burada ne olur gibisinden bir bilgi var. İnsanlar da faydalansın. Silindir kapak contamızda problem varsa su buraya gelir yanma odasına. Silindir kapağımızda çatlak varsa gelir. Kapak yüzeyinde problem varsa buraya bu su kanallarından buraya kaçabiliyor. Bak bunda gördüğümüz bütün delikler su kanalları. Buraya kaçabiliyor. Ya burada benzin veya mazotsa yanma odası olduğu için yakıtın yanması gerekiyor. Suyun su kanallarından bu görmüş olduğunuz su baplayıp pistonların üstüne gelmemesi gerekiyor. Piston bölümüne geldik. Gel. Suları görüyor muyuz? Su. Evet. Bu pistonun üstüne su doluyor. Marşa basarken de zorluyor. Neden zorluyor? Buraya su olduğu için sıkışma esnası daralıyor ve piston kol eğmeye kadar gidebiliyor. Şöyle sorayım baba. Bu araba biraz çalıştıktan sonra stop edip bastığımızda çalışıyor ama biraz bekliyoruz. Soğuduğunda çalışmıyor. Artık çalıştırdığımızda işte su aldığında marş durarak basıyor. O esnada aşırı su olursa sıkışmadan dolayı piston kolu eğer. Yok motoru döndürdüğünde marş siboplar ağzını açtığında suyu egzoza verirse rahat dönebiliyor. Yani şöyle mi diyebiliriz? Araba soğuduğunda arabanın bir basıncı oluşuyor. Basınçtan dolayı da pistonun üstüne suyu biriktiriyor ve ondan dolayı sonra yani belli bir süre sonra araç çalışmıyor. Marşa bastığında zorluyor. Evet ama stop ettiğinizde biraz ısındığı zaman üstündeki pistonun suyu attığı zaman egzozdan burada su kalmıyor arkadaşlar. Bundan dolayı arabamız rahat çalışıyor. Bekledikten sonra basınçtan kaynaklı pistonun üstünde sular oluştuğundan daha sonra çalışmıyor. Şimdi yağ filtresini göstermemiştik. Yağ filtresinin ne halde olduğunu gösterelim. Görüyorsunuz. Maalesef ya bu iş yapmaz. Bu burada olması bile hata. Bunun acilen değişmesi lazım. Arkadaşlar aracımızın conta yapma sebebiyle bize geldi. Silindir kapağını gördüğünüz gibi söktük. Rektifiyeciye verdik. Kapak test olup cevabını bekliyoruz. Yağında suya karışmasından görebiliyor muyuz yağı ne hale getirdiğini? Yağ filtresi çok kötü durumda. Görüyorsunuz maalesef özelliğini yitirmiş. Motor, karter, külbütör kapağı her şey bu şekilde arkadaşlar. Motor yağına su karıştırdığı için aracın motoru maalesef böyle.